Merhabalar Tekno Kahve izleyicileri. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü bölüm konuğumuz Quantist firmamızdan İrem Hanım. İrem Hanım merhabalar. Merhabalar Salih Bey. Programın kalan kısmına İrem diye devam edeceğim. Tabii Başta daha kurumsal bir giriş yapmak istiyorum ama sonradan klasikleştiği sürece normal hayatta nasılsak İrem, Tabii ki. Salih oradan devam edebiliriz. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyi, keyifler güzel. Ne yapalım? Standart çalışıyoruz, her zamanki gibi kovalıyoruz. Havalar nasıl? güzelleşmeye başladı. Evet, havalar güzelleşti. Bizim modumuz, enerjimiz de daha yükseldi bu paralelde. Ya programımızın aslında olayı şu. Bana programdan önce de sormuştunuz ama size söylemedim bilerek. Ne konuşuyoruz, ne diyoruz. Aslında şu. Firmanızı sektörünüzde bulunan çoğu insan tanıyor. Tabii. İşte burada başarı hikayeleri, konseptleri çekiyoruz. Orada anlatıyorsunuz. Kendi Instagram'ınızda, LinkedIn'inizde anlatıyorsunuz. O kısımları bir kenara bırakalım. Hı hı. Biraz daha bilinmeyen, biraz daha bu işin mutfak kısmı nasıl, siz kimsiniz, neler yapıyorsunuz bunları dinlemek istiyorum aslında burada. Yoksa Quantist firması şudur, şunları yapar. Çok ufak geçeriz ama totalde siz kimsiniz, nerelisiniz, neler yapıyorsunuz, neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Sizin o biraz girişimci yüzünüzü görmek istiyorum. Ya şu anda da evimizdeyiz zaten. Teknopark'tayken daha samimi bir açıklama, sohbeti olması daha güzel benim için de. Biz Quantist olarak bir kripto varlık alım satım platformuyuz. Harika. Yani en basit tanımıyla. Nasıl kurulduk? Kim kurdu? Benim burada pozisyonum ne? Bunlardan bahsetmek gerekirse. Şirketimizin kurucusu Serhat Yıldız. Abim olur kendisi. Tabii ki iş kapsamında abim gibi değil. Muhakkak. Bu çok farklı bir kulvarımız var. Genelde zaten çok fazla dile getirmiyoruz farklı toplantılarda vesaire ama bir abi kardeş ilişkimiz var. O daha çok business tarafları yönetirken ben daha teknik tarafla ilgileniyorum. Serhat Bey Borsa İstanbul kökenli, birçok farklı bankanın hazinesini yönetmiş, farklı pozisyonlarda, iyi pozisyonlarda bulunmuş birisi. Ben de farklı kripto varlık platformlarının teknik ekiplerinde daha önce bulundum. Harika. Daha Güzel bir sonra- uyum. Evet, biz birazcık böyle finansal ve teknik iki puzzle parçasının birleşmesi gibiyiz diyebilirim. Hatta böyle sektörde daha samimi olduğumuz insanlar der, işte süper kardeşler, yine işte çıktınız, işte oradasınız, buradasınız falan diye bizi Başka böyle. kardeş var mı? Yok, iki Bir kardeşiz. de pazarlamacı bir kardeş daha olsaymış. Onu hissediyoruz. Orada da ekibimiz çok güçlü. Çok Harika, sağ olsunlar. Orada harika. çok destek oluyorlar bize. Peki yani İrem kim, neler yapar, nereli, hangi takımı tutar, neleri sever? Burada çok vakit geçiriyorsunuz. Evet. Kalabalık da bir ekibiniz var ama çok yoğun çalıştığınız için o kadar da buradaki girişimciler, biz o kadar da bunun üzerine konuşmuştuk. Evet. Samimi olamadık çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz, sürekli ofistesiniz gece gündüz. Hani orada birileri var, Evet. biliyoruz. Ama yeteri kadar da aslında kişi olarak tanıyamadık. İş tabii ki çok iyi biliyorum ama işten bağımsız neler yapıyorsun, kimsin, nerelisin tanıyalım seni biraz. Tabii 96 doğumluyum. Sektöre genç atıldım diyebilirim. Mezun olduktan sonra çalıştığım ilk kripto para borsasında esprisi yaparlardı hatta. İşte 23 Nisan'da CTO koltuğunu yerime bırakacak falan derlerdi. Böyle espriler olurdu. Şu an kendi borsamın CTO koltuğunda oturuyorum. Güzel. Totem. Evet. Gerçekten güzel bir totemdi. Şu an o pozisyona gelmek benim için çok güzel bir hissiyat. Ama tabii ki bu çok zor oldu. O yıllar nasıl geçti ve nasıl çalıştım tam hatırlamıyorum bile diyebilirim. Bayağı yoğun geçti. Evet, o yukarıdaki odadayım ve işte sabah saat böyle 9 civarı gelip gece 11 civarı çıkıyoruz. Çünkü bazı bir bankada çalıştığımız zaman 9-6, okey. Ondan sonra o vurup artık müşteriler ertesi gün EFT saatine kalır veya FES'te kalır. Ama bizde öyle değil. Biz 7/24 çalışan bir borsa olduğumuz için ve bir girişimci ruhuyla sürekli orada bir hata çıkmıştır, bir şey olmuştur, müşterilerden bir talep gelmiştir. Hep sürekli onun nabzı takip ediyoruz. Benim telefonum 7/24 çalar ve o telefon 7/24 açılır. Çünkü üzerimizde insanlardan bir sorumluluğumuz var. Onların paralarını sonuçta biz saklamakla mükellefiz. O yüzden sorumluluğumuz burada ağır. Diğer kişisel durumlara geçmek gerekirse. Lütfen. Önceden Abdurrahman hocamla beraber yaptığımızda da bu kahvaltı organizasyonunu yaptığımızda da böyle hoş bir sohbet olmuştu. Orada da bahsetmiştim. Ben Galatasaraylıyım. Bu çok fazla burada dile getirmiyorum bazen ama sizin yanınızda dile getirmek bence doğru bir tercihti. Bütün kameralara tek tek söyleyebiliriz. Evet, aynen. Ben Galatasaraylıyım. Bu aralarda modumuz yüksek zaten. Keyifler yerinde. Evet, keyifler yerinde. Severim, takip de ederim. Bizim ekiptekiler hatta der ya İrem çok farklısın ya, çok senden böyle çok nüans bazen bir şeyler söylüyorum.
nereden biliyorsun falan diyorlar ama takip ederim elimden Harika. geldiğince, zamanım yettiğince. Onun dışında teknik tarafta çok yalnız bazen oluyoruz. Çünkü ben kadın bir yazılımcı olduğum için ve fintech'te olduğum için birazcık burada kendimi geliştirmek için çok didiniyorum diyebilirim. O yüzden bazen buralarda değilim de işte üst katta kulaklığımı takıp işte yurt dışındaki borsalar ne yapmış? Biz ne yapabiliriz? İşte ben borsam için nasıl bir fark yaratabilirim'e çok fazla gitmek zorunda kalıyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Hani çok çalışıyoruz ama hiçbir zaman bundan şikayetçi değilim. Başka dertleri olan insanlar var, başka şeyler var. Biz girişimciyiz. Bizim olayımız bu. Bizim olayımız tırnaklarımızı çıkartıp oraya yani geçirip istediğimizi almak. Beraber çalıştığın ekip arkadaşlarını, yani günün sonunda sen şirketin ortağısın bildiğim kadarıyla. Ekip Ortak değiliz ama ha abimin ha benim bizim için öyle bir şey yok. Çok çalıştığınızdan bahsettiniz. Ben şunu fark ediyorum. Sık sık bütün odaları gezmeye çalışıyorum. Herkesle biraz sohbet etmeye çalışıyorum. Ekip arkadaşlarını ikna etmek kolay çalışmaya. Bunda hiç problem yok çünkü zaten çok sert bir piyasa var. Aslında Evet. her girişim, her şirket maksimumda çalışmak zorunda ve buna ikna etmek kolay. İşte gerek işte yan haklarla, maaşlarla, iyi bir çalışma ortamıyla, güzel gelecek vaden, hayal ettiren bir işle bunları ikna edebilirsiniz ama sizin ekibinizde ben şunu görüyorum. Ekip arkadaşlarınızın her zaman yüzü gülüyor. Sağlamanız çok zor bir durum. Yani sadece sizin o an sağladığınız imkanlar dışında belli ki seçerken de buna dikkat ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bunu sağlamak için? Çünkü her zaman yüzünüz gülüyor, pozitifsiniz. Eğer biri kızacaksa o kızan yüz sizsiniz burada. Her zaman hani biriyle artık bir şey ciddi konuşulması gerekiyorsa sizsiniz. Ekip arkadaşlarınızın sürekli yüzü gülüyor. Harika bir şey. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür Kuluçka ederim. adına, Çok buradaki sağ olun. girişimciler adına. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle böyle görünmesine aşırı sevindim. Öyle görünüyor. Evet, çok sevindim. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Daha önceden tabii birçok yerde çalıştım ve böyle işte düşüşler, kalkışlar, insanlarda farklı mod değişimleri gördüm. Biraz bence orada bu ekibin yöneticisinin konuları nasıl yönettiği çok önemli. Şimdi bizim de tabii ki şirket yönetimi olarak bir sürü problemimiz oluyor. Ama o problem yönetimden geldiği zaman onu benim göğüslemem lazım. Hani birazcık orada ben bariyer oluyorum diyebilirim her türlü problemde. Ben onu göğüsleyip evet işte 10 puanlık bir sıkıntımız var ama hani bunu hepimiz 2-2 dağılacağız ve bunu yapmamız lazım mottosuyla genel olarak gidiyoruz. Harika. Onlar da bunu kaldırıyor. Yani kabul ki. satın alıyorlar bunu. Çok Tabii güzel, çok ki. güzel. Tabii Ya ki. bu karakter olarak da belli ki iyi insan alırken buna doğru çekiyorsunuz da ekibi buna göre kuruyorsunuz da çok belli. Evet, burada şey yapmak istemiyorum. Yani biz girişimciyiz. Burada ekipteki ilk arkadaşlarla görüşmeleri yaparken şey dedim. Yani ben size muhteşem huzurlu bir ortam vaat etmiyorum. Ama mutlu olursunuz. Hani ben size her zaman her şeyi çok açıkça söylerim. Ekipte hiçbir zaman bir kaos olmaz. Herkes çok saydamdır. Özellikle mesela şu çok değerli. Hatta bir önceki çalıştığım şirkette bir yöneticim bana söylemişti. İnanılmaz derecede kulağıma küpe olan bir hikayedir. Dedi ki İrem birisiyle görüştüm ve bir açık var sistemde. Hani oraya birini koymak zorundayız acil. Yoksa hepimiz paramparça oluyoruz. Bizim de çok uzmanlık alanımız olan bir alan değil. Çok iyi birini buldum dedi. Oraya koyarız bu parçayı ve orayı kopartır dedi. Çok iyi olur dedi. Ama dedi sizinle enerji tutar mı emin değilim dedi. O yüzden de almadım dedi. Yani bu böyle ve inanılmaz benim için değerliydi. İşi çözerdi. Evet şirket için güzel bir katma değer olurdu. Ama biraz sonra, biraz zaman ilerledikten sonra o kişi benim moralimi bozardı. Ahmet'in, Mehmet'in moralini bozardı. Bu da bizim güzel zincirimizin parçalarını bozardı. Tabii. O yüzden bu çok değerli. Bizim ekipteki Harika. herkes de orada çok özverili. Hani bizim bir kanalımız var. Atıyorum oraya bir error düşüyor. İşte cumartesi günü çok garip bir saatte hani burada ne yapabiliriz? Nasıl olur? Kim müsait? Herkes hemen orada bir şey çözüme gidiyor. Veya işte bir konu var yetiştirmemiz lazım. Yani kimse şey demiyor yani benim cumartesi planım var demiyor. Olabilir. Ama herkes şeyin farkında hani benim başıma bir şey gelse Kuantis der ki İrem ben buradayım deyip şirketimiz bize destek olur. Harika. O yüzden ekipteki herkes de diyor ki yani şirkette bir problem var ben onu tutup kaldırmalıyım ben buradayım diyor ve herkes de çok hissediyorum bunu. Aidiyet duygusunu verebildiğimizi düşünüyorum. Herkes hani ben çalışayım evet işte ayın sonunda belirli bir kazancım olsun gideyim değil de hani ben bu şirkette bir katma değer sağlayayım. Burası da benim CV'm, burası benim aslında etiketim. Onunla beraber hep beraber yükselenim var. Ekipte herkes de var. Harika. Ve yani ben nacizane elimden geldiği kadar en ufak bir problem de olsa ofiste çözmeye çalışıyorum. Örneğin işte bir kahve mi içeceğiz? Şöyle olsun. Geçen gün çok komik bizim buradan da yani ekipteki herkes gülecek muhtemelen bu videoyu izledikten sonra. İşte havalar işte birazcık güzel ne yapalım?
İşte bir oralet olsaydı da içseydik, şu olsaydı da içseydik. Ertesi sabah ne yaptım ettim buldum onu getirdim yani ofiste. Veya bir salep içelim akşam. Tamam ya buluruz nedir? Buldum ettim onu getirdim. Hani o karşımızdaki insana kendini özel hissettiriyor. Değer vermek. Evet ya onu düşünmek. Abi benim olayım buna yetiyor. Ben bunları yapabiliyorum. Neleri yapabilirsem maksimum derecede yapıyorum. Herkes yeter ki mutlu olsun. İşine motive gelsin. Benim ekibimdeki insanlar ayağa böyle ters gide gide o gün işe gelirse hani Bu kadar güzel bir iş de çıkmaz. çıkmaz. Tabii ki. Mümkün değil. Kesinlikle. Mümkün değil. Bizim işimiz çünkü hani bir üretim bandında değiliz. Canlı bir iş. Evet, canlı bir iş ve Hayatta kalan bir iş yani. tabii ki atıyorum ya orada 9 saat boyunca bir insan çalışır ama verimi 3'tür mesela. Ama 2 saat çalışır 10 üretir. Yani bizim işimizde böyle bir şey. İnsanın maksimum derecede kendini verip en çok şeyi üretmesi lazım. En iyi yazılımı yapması lazım. Okey işte 3 tane kalem yaptım gibi değil yani. Tabii. İşte o kodu ürettin ama ne kadar iyi. Ne Yaşayan kadar bir efektif. insan gibi, yaşayan bir hayat formu gibi sürekli ayakta kalması gereken. Çünkü kritik de bir iş yapıyorsunuz. Buradan şuraya bağlayacağım. Aslında burası tabii Savunma Sanayi Başkanlığı ortaklığında bir teknopark. Ve sizle sohbet ederken şunu da sık sık geçiriyorsunuz cümlelerinizde. Aslında finans da bir savunma sanayi. Çünkü tabii ki SİHA'lar, İHA'lar, uçaklar doğrudan bir savunma sanayi ürünü ama finansta güçlü olmayan, kendi finansını koruyamayan, kendi parasını koruyamayan ülkede savunmasını koruması çok zor. Bu özveriyle çalışmak da, burada olmanız, bu tarz firmaların buralarda olması da beni çok mutlu ediyor. Çünkü her alanda her insanın burada çalışması lazım. Farklı zekaların, farklı fikirlerin burada olması lazım. Bize çok renk katıyor aslında burada oluşunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne demek? Tabii. Biz de burada ben mesela dışarı çıktığımda veya herhangi bir toplantıya, herhangi bir organizasyona gittiğim zaman çevremde benimle aynı lisanı konuşan insanları bulmaktan çok memnunum. Çünkü hani atıyorum Quantis'in teknik ekibi herhangi bir plazada, herhangi bir katta çalıştı diyelim. Biz kendi şeyimizde kalırız orada. Hani yanda bambaşka bir şey olur ama burada hep teknolojiyle ilgili daha hep böyle gelişime açık, işte İrem'le ne paylaşabilirim, nasıl bir işbirliği yapabilirim veya işte onunla ne konuşabilirim. Sürekli böyle insanlarla karşılaşıyor olmak beni çok motive ediyor. Başka bir yerde olduğum zamanlarda düşünüyorum yanında çok bambaşka bir insan ve onunla aynı lisanı konuşamıyorum. Ama burada işte bir gereksinimi var Quantis'in. Örneğin işte bir görüntülü görüşmeyle ilgili bir entegrasyon yapması gerekiyor. Onunla karşılaşabiliyorum veya sizin kapınızı çaldığım zaman beni o kişiyle buluşturuyorsunuz. Veya işte bir bankayla bir entegrasyon yapmak istiyorum. Bir fatura şirketiyle entegrasyon yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Ne olabilir? Burada sizin kapınızı çaldığımda beni yönlendiriyorsunuz ve şey de çok güzel. Buralarda olan birileriyle işbirliği yapıyorum. Çünkü birbirimizi çok kolay buluyoruz. Tabii. Hemen diyoruz ki böyle bir problemimiz var nasıl çözebiliriz? Onlar gelip diyor ki biz sizin için ne yapabiliriz? Böyle tatlı bir aile ortamımız var. Ortak Herkes bir birbirinden hedef yukarı. olunca da Evet. beraber gitmesi, el ele gitmesi de rahat oluyor yani. Peki şimdi bir kripto platformu olduğu için hayat güllük gülistanlık değildir. Yani siz sonuçta bir platform sahibisiniz ama insanların orada canı yandığında insanın gözü görmüyor. Yani kimi Evet. bulursa ona ateş püskürmek istiyor. Burada başınıza gelen teknik olarak değil, piyasa olarak en büyük kriz neydi sizin yaşadığınız Quantis'te? Ve bu kriz anında nasıl davrandınız? Çünkü yani bu sistemin çalışmamasından bahsetmiyorum. Amerika'da yaşanan bir olaydan dolayı yaşanan kriptodaki bir düşüşte de insanlar sizi buluyordur eminim. Bu oraları nasıl yönetiyorsunuz? Oraların stres yönetimi, müşteri ilişkisini nasıl yapıyorsunuz? Bizim bence bu en kaslarımızın güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Harika. Çünkü bizim diğer kripto varlık platformlarına kıyasla 7/24 bir desteğimiz var. Bu herhangi bir chatbot'tan bahsetmiyorum. Telefonunuzu açıp telefon numarasını çevirdiğiniz zaman tık merhaba size diyebilecek, merhaba ben Quantis'ten işte İrem diyebilecek birisiyle karşılaşabiliyorsunuz ve müşterileri bu çok rahatlatıyor. Bu sürdürülebilir mi? Şu an için sürdürebiliyoruz. Bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü zor yani sadece başlı başına bunun için bir ekip lazım. Evet 7/24 var ekibimiz. 7/24 çok Evet, 7/24. güçlü. Ben daha önce çok da duymadım aslında öyle 7/24. Hani bir chatbot, mail atın veya işte chatte bir canlı insan bot olmasa da oluyor ama hani telefona ulaşmak gayet güzel. Siz başladığınızdan beri, kurulduğunuzdan beri köklü bir düşüş, patlama, kriz oldu mu? Oldu ama şöyle diyeyim, biz kuantist olarak çok fazla volatilitesi yüksek olan asetleri listelememeye çalışıyoruz. Harika. Çünkü bu birazcık insanları hem memnuniyetsizliğe sürüklüyor hem de borsanın güvenilirliği için de sıkıntı.
Hem de şöyle bir durum var. Burada tabii hani çok fazla derin teknik tarafına girmek istemiyorum ama yani herhangi bir kripto varlığın background'una bakmak lazım. Neye inanarak yaratıldığına, neye inanarak oluşturulduğuna bakmak lazım. Biz genel olarak projeleri inceliyoruz uçtan uca ve projeye gerçekten inanıyorsak, gerçekten kendini ispatlamış bir asetse öyle listelemeyi tercih ediyoruz. Ama ciddi bir gelirden de vazgeçmek bu. Tabii ki ama kripto varlık platformlarında şu an hani biz sermaye piyasaları tarafında ve hani TÜBİTAK tarafıyla da beraber çalıştığımız için bu tarafta bir devam etmemiz gerekiyor. Hani bizim süreçlerimiz böyle artık ilerliyor diyebilirim. Sürdürülebilir olması da gerekiyor. Evet. Aynen böyle olması gerekiyor. Piyasada da güven herhalde en büyük aset. Güven Tabii olmazsa ki. Tabii ki. güven olmasa hiçbir şey olmaz. Ya hele bizim sektörde çok fazla hani volatilite olduğu için veya işte ben çok üzülüyorum ama bazı kripto varlık platformlarında farklı haberler olduğu için hem dünyada hem yerelde böyle olaylar olduğu için ben genel olarak bunun sektörü birazcık güven kaybına sebep olduğunu Tabii. düşünüyorum ve bundan aslında çok rahatsızım. Böyle olmasını istemem. Biz de birazcık bu algıyı yıkmak istiyoruz. Nasıl yıkmak istiyoruz? Birincisi sürekli telefonla aradığınızda bize ulaşabilmeniz birinci iletişim yolumuz. Evet, chatle de olur. Hani gecenin üçünde birisi chat'e bağlandığı zaman tak diye bizim ekipten birisi mesajlarına cevap verir. Üçüncüsü de son böyle 1 senedir uygulanan bir mevzuat kripto varlık platformlarında. Örneğin diyelim işte kimlik bilgilerinizi girdiniz, neden üye olduğunuzu bahsettiniz. Sonrasında şöyle bir şey yapmanız lazım. Görüntülü görüşmeye girmeniz lazım ve kimliğinizi taratmanız lazım. Bu daha önce hiçbir kripto varlık platformlarında uygulanan bir kural değildi. Ve biz bunu da 7/24 yapıyoruz. Şu an ben bilmiyorum Türkiye'de 7/24 bunu yapan bir borsa yok. İlk biz yaptık zaten. Daha sonrasında devam eden başka borsalar tabii ki olmuştur ama Çok iddialı. evet çok zordu Zor, bu arada. tabii. Şurada hep benim ışığım yanardı gecenin belirli saatlerine kadar. Ama hani olduktan sonra çok güzel oldu ve orada beraber çalıştığımız firmayı da Teknopark aracılığıyla bulmuştuk. Yani Harika. bu da çok güzel bir işbirliği oldu bizim için. Peki Teknopark sizin için ne ifade ediyor? Çünkü şimdi şunu tahmin edebiliyorum. Buralara bir de siz artı olarak çok fazla evden de çalışmıyorsunuz. Genel olarak buradan çalışmayı tercih Burada ediyorum. ekip evet. arkadaşlarınız da genelde Evet. burada. Genelde de işte teknoparklara böyle çalışanları da gelmeye ikna etmek. Hı hı. Çünkü genelde yazılımcılar evden çalışıyor. İkna etmek zor da bir iş. Teknopark İstanbul buralarda size nasıl yardımcı oluyor? Sizin için ne ifade ediyor Teknopark İstanbul? Ben ve abim Serhat Bey biz buraya kabul alabilmek için çok uğraştık bir kere. Yani öncelikle bunu söylemek isterim. Çok uğraştık, ha oldu, ha olacak falan. Yani gerçekten emek verdik bunun için. O yüzden ben buranın değerini biliyorum. Ben daha önce Pendik'te oturmuyordum. Buraya kabul aldıktan sonra dedim ki ben buraya geleceğim. Herkesle tanışacağım. Network'ümü geliştireceğim. Şirketimi daha ileriye götürmek için neler yapabilirim? Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü buradaki her tanıştığım insanın içinde inanılmaz tecrübeler var. O yüzden ben mesela buraya taşındım. Evimi değiştirdim, buraya geldim. Çünkü burada fiziksel olarak da burada olmak istiyorum deyip geldim. Ekip arkadaşlarımla da bunu konuştuk. Tabii ki evden çalışmak bir tercihtir ama burada çalıştığımızda sinerjimizin gerçekten daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Burada da böyle çok sizin anlattığınız gibi yani enerjimiz yüksek olduğu için atıyorum hani rahat bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Herkesin bardağı var. Hemen kahve makinemiz yanımızda. Hani sağ olsun Teknopark'ın sağladığı olanaklarda da çok şeyiz yani böyle rahat evimizde gibi çalışıyoruz. Öyle sıkıntı yaşadığımız bir atmosfer yok. Örneğin ben bir şeyde hani bunu nasıl yapsam diye düşündüğüm zaman hemen sandalyemi çevirip işte arkadaşım yanıma geliyor beraber bakıyoruz. Evet yazılımcılar evden çalışmak istiyor ama bu ruh başka bir ruh ya. Buraya girmeden de anlaması çok zor. Evet. Ya biz şunu söylüyoruz her zaman. İşte buraya girişimciler geliyor, oryantasyon yapıyoruz başlangıçta. Birebir sohbetler ediyoruz. İlk soru şu oluyor. Biri geliyor, işte çok güzel projem var, harika. Evden çalışma var değil mi? Var. Bunu cebine koy. Buraya gelirken ama evden çalışma var mı senin ilk sorunsa gelmene gerek yok. Burada çünkü yani bir teknopark İstanbul'da olmanın Türkiye'de 113 tane sanırım teknopark var. Burada olmanın bir ayrıcalığını yaşamak, ya burada olmanın faydasını son anına kadar almak istiyorsanız burada olmanız lazım. Evet. Ya çünkü şu oluyor işte kapıdan şu an biri giriyor. Dünyanın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Veya Evet. sizin ilginiz olan alandan bir bankanın genel müdürü, bir yurt dışından bakanlıktan gelebiliyorlar. Her an burada olabiliyor bu. Ve anlık olarak burada olmak işte sahada olana top çarpıyor. Anlık olarak insanlar görüşebiliyor. Veya bir derdiniz olduğunuzda evden çözeceğiniz bir şey olduğunda veya yani sistemsel bir dert değil, özel hayatınızda da bir problemi olduğunda Evet. burada bir insanla kahve içmek, sohbet etmek insana iyi geliyor. O yüzden evden çalışmak güzel çalışanlar için.
Ama muhakkak yani ben bir girişime atılıyorum. O zaman gel buralarda ol. Yani bilgisayarın şarj aletini unuttuğunda bile buradan birini de isteyebilirsin. Çünkü öyle bir ortam olmalı. Aile ortamı diyorsak. O yüzden de biz de burayı biraz aile ortamına çevirmeye çalışıyoruz. Yani daha rahat olalım. Herkes birbirleriyle sohbet etsin, eğlensin. İşte PlayStation'da oynasınlar, kahvede içsinler. Çok iyi fal bakan 2-3 kişi var. Onlar da fal baksın ki o zaman aile ortamını hissedelim. Yoksa benim Evet. ailem Ankara'da. Ben mesai 5'te bittiğinde normal şartlarda kalkıp eve gitsem dışarıda şunu mu yapsam bunu mu yapsam diyeceğim yerde Ankara'da olsam işte annemin babamın yanına giderim. Burada kalıyorum. Uraz Bey var, ekip arkadaşlarım var, girişimci arkadaşlarımız var. Beraber halı sahaya gittiğimiz arkadaşlarımız var. Güzel kokoreç yediğimiz bir tayfamız var. Onlarla kokoreçe çıkıyoruz. O aile ortamı benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Ben de Sizin öyle de bunu hissediyorum. faydalandığınızı görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Peki son olarak ben girişim kuruyorum. Girişimci olacağım. Hı hı. Bana bu işin her yerinden geçmiş biri olarak 3 tavsiye verecek olsanız. Bu çok tabii ki hani derin bir soru. Çok hızlı düşünmeden. Önce Evet. şunu cevaplayın. En sevdiğiniz yemek ne? Makarna olabilir. En sevdiğiniz renk? Mor. Bizim Girişimciler- logomuzun rengidir. Girişimcilere 3 tavsiye. Çok fazla düşünmesinler. Harika. Girsinler. Şu söz de çok hoşuma gider. Deli köprüyü yapana kadar akıllı köprüyü yapana kadar deli suyu geçermiş. O yüzden bazen kervan yolda düzülür. Girmek Kesinlikle. lazım. Yapmak istediğiniz ve inandığınız projeye başlayın. Yani gerçekten inanıyorsanız olacağını onun yolunu, yordamını bulursunuz. İsteyen insan o tırnaklarını geçirir. Nasıl problemlerini çözeceğini bulur ve çözer. Tabii Teknopark İstanbul'daysa daha rahat ve daha kolay hızlı çözer. Kendi kamerama da reklamımızı yapalım. İrem Hanım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok mutluyum. Sosyal medya hesabınızı paylaşabilirsiniz. Şirketinizin varsa söylemek istediğiniz güzel haberler onları paylaşabilirsiniz. Yoksa kapatabiliriz. Söyleyebilirim. Bence değerli bir bilgi olabilir bizim için. Kuantis olarak bu aralar güzel görüşmeler yapıyoruz. Harika. Bir ortaklık, bir yatırım haberimiz olabilir yakında. Tabii ki Harika. güzel bir şekilde bunu paylaşırız hep beraber diye düşünüyorum. Harika olur. O zaman bir demosunu, fragmanını bırakmış olalım. Evet. Güzel Aynen. haberi daha sonra yine sosyal medya hesabımızda veririz. Geldiğiniz için çok teşekkür Ben çok ederim. teşekkür ederim Ağzınıza davetiniz için. sağlık. Çok sağ olun. Tekno Kahve izleyicileri, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizde, yeni girişimcilerimizle, yeni fikirlerle burada olacağız. Bizleri izlemeye devam edin.